Ta-da! I guess we are on. We are on. Yep, looks like we're on. Ve canlı yayına başladık. Hello Susanna. Hello! Hi, hi. Merhaba Susanna. Merhaba herkes. Yay! You have a new telecall coming up, which is like about fairy tale family, and like I translated really like very short thing of it, and it was like I don't even know what you talk about, but my world just expanded so much. So can you like tell something about this telecall? Let me just translate. Susanna, sen yakınlarda Masal Aile diye bir telekonferans yapacaksın ve ben bunun böyle hediye olan bir kısmından çok küçük bir şey çevirmiştim ve böyle bütün dünyam genişlemişti. Bize bir şeyler anlatabilir misin? Yeah. So yeah, I'd love to. So I recently published my third book, and it's called Fairy Tale Family. Son zamanlarda Masal Aile diye bir kitabımı yayınladım. Yeah. And it's inspired by the insanity that's going on with families all over the world. Ve bu tüm dünyada ola gelen aile deliliğinden ilham alınarak çıkartıldı. It's like most people do not have ease with family. Birçok kişinin ailesiyle böyle bir kolaylığa sahip değil. Not me. I don't know that. And there's like one in I don't know, 10,000 people who have ease with family, and yay. Ve 10.000 insandan sadece bir tanesi böyle ailesiyle kolaylığa sahip ve bununla ilgili böyle yay olarak yaşıyorlar. Yeah. So if you're not one of them, you're not alone. Ve eğer ki sen onlardan biri değilsen sen yalnız değilsin. So most people are extremely aware of the needs of their families. Çoğu insan ailelerinin ihtiyaçlarıyla ilgili gerçekten çok farkında. And most people haven't even acknowledged that their families need so much from them. Ve birçok insan fark etmemiş durumda ailelerinin onlara ne kadar ihtiyaç duyduklarını. Like all the things you are just talking, yeah. So if you look at and maybe you just visited your family and maybe you became extra aware of it. Belki yeni ailenizi ziyaret etmişsinizdir ve belki bunun birazcık çok yoğun olarak farkına varmışsınızdır. And you realized it's like what you could do is you could ask, so truth, what does my family need from me that I have not acknowledged? Şunu sorabilirsiniz, gerçek, benim ailem benden neye ihtiyaç duyuyor benim fark etmediğim? So when you ask that, you might see, wow, my family needs me to be the little girl. Sen bunu sorduğunda fark edersin ki, wow, ailem benim küçük bir kız olmamın ihtiyacında. Or maybe you become aware of that, oh, my family needs me to be the wrong one. Ya da dersin ki ailem benim yanlış olmama ihtiyaç duyuyorlar. Oh my God, yeah. Yeah, or maybe your family needs you to be, I know, the weak one, or whatever they need you to be. Ya da ailen senden zayıf olmanı ihtiyaç duyuyorlar ve sen bunun farkına varabilirsin. O şey her neyse. And it's like when you become aware of it and you don't avoid it anymore, you can change it. Ve sen bunun farkına vardığında ve bunu artık görmezden gelmediğinde işte o zaman bunu değiştirebilirsin. We just finished the second day of foundation and people are still like, oh my God, it's so awesome, so much. Ve foundation ikinci günü bitirdik ve insanlar böyle aman tanrım çok güzel. I can only imagine. So like people, they don't want to leave the venue because everything feels so good, so they're still around talking. Ve onlar burayı terk etmek istemiyorlar çünkü her şey burada çok güzel ve böyle hala etrafta konuşuyorlar. Yeah. Okay, so with family, as soon as you become aware of what it is that your family needs from you, ve aileyle ilgili sen fark ettiğin anda ailenin senden neye ihtiyaç duyduğunu. And so as soon as you realize that,
you stop avoiding what it is you're aware of. Bunu fark ettiğin anda artık farkında olduğun şeyi görmezden gelmeyi bırakmaya başlıyorsun. And it's like awareness is something that creates more ease. Avoidance takes a lot of energy. Ve farkındalık çok fazla kolaylık yaratan bir şey ve reddetmek ve görmezden gelmek çok fazla zorluk yaratan bir şey. It's like as soon as you're aware of and allow yourself to see what is, there's like a sense of relaxation coming to you. Ve sen olan şeyi görmeye izin verdiğinde sana böyle bir rahatlama hissi gelmeye başlıyor. Yeah. But most people think like, oh, if I avoid it, it's gonna be way more easier. But it's actually not. Ve çoğu insan der ki bunu reddedersen bu çok daha kolay hale gelecek ama aslında hiç de öyle olmaz. So if you look at what does my family need from me? Eğer ki bakarsan ailemin benden neye ihtiyacı var, ailem neye ihtiyaç duyuyor? You can look at it, but don't make it wrong. Ya, buna bakabilirsin ama bunu yanlış yapma. Like, look at it and see, oh, okay, my family needs me to be the one, whatever that is. Bakarsın ve dersin ki tamam, ailem benden bla 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 o şey her neyse onu olmamı istiyor. And then see, okay, so how can I use this? What's possible with this? Ve sonra dersin ki bunu nasıl kullanabilirim? Bununla başka neler mümkün? It's like you can still fulfill people's needs without limiting you, without diminishing you. Hala insanların ihtiyaçlarını karşılayabilirsin ama bunu kendini küçültmeden yaparsın, kendini yok etmeden yapabilirsin. Little phone check. Here is dance time. When you like brain burn, böyle beyniniz yandığında ufak bir ara verebiliriz. So it's like if you just ask, okay, so how can I use my family's need of me rather than suffering it? Ve sorabilirsin nasıl kullanabilirim ailemin bana olan ihtiyacını bundan acı çekmek ve acı duymak yerine. So, and when you ask how can I use it, it's not about only fulfilling their needs. Ve sorduğunda bu yalnızca onların ihtiyaçlarını karşılamakla ilgili değil. But it's about looking, okay, so how can I be me in totality? Ve bakmak sadece nasıl toplam olarak kendim olabilirim? And so how can I be me in totality and at the same time like creating more ease? When you're being you're automatically creating more ease for you. Ve nasıl daha fazla kendin olabilirsin ve bunu oldukça otomatik olarak zaten bir kolaylık yaratıyorsun. Okay. Like, I am so grateful. Yeah. It's like, for example, if your parents need you to be the person who always needs money or who needs to be provided for. Eğer ki ailen senden böyle paraya ihtiyacı olan bir kişi olmanı ya da para sağlanması gereken kişi olmanın ihtiyacını duyuyorsa, rather than fighting that, ask, how can I use it? Bununla savaşmak yerine sor, bunu nasıl kullanabilirim? Because how much energy are you using to avoid other people's needs? Çünkü ne kadar enerji kullanıyorsunuz diğer insanların ihtiyaçlarını görmezden gelmek için? It's like one thing is aware of it, but when you're aware of it, you don't need to fight it or go against it. Farkında olmak başka bir şey ve farkında olduğunda artık bununla savaşmıyorsun da ya da buna karşı çıkmıyorsun. The greatest gift you can give to you is total allowance for you and for other people's needs. Kendine hediye edebileceğin en büyük şey hem kendine olan toplam izinde olmak hem de diğer insanların ihtiyaçlarına izinde olmak. And imagine if you wouldn't avoid other people's needs anymore. How much bigger could your world be? Ve hayal et, eğer ki diğer insanların ihtiyaçlarını artık görmezden gelmeseydin, dünyan ne kadar daha büyük olabilirdi?
It's like I realized a long time ago, for me, that I tried to, like, when somebody needed something from me, I tried to back away and put a barrier up. Ya, ben fark ettiğim zamanlarda mesela eskiden birinin bana ihtiyacı olduğunda oraya bir bariyer koyardım ve böyle biraz geride dururdum. And I realized that takes so much energy and takes so much of my creativity. Ve fark ettim ki bu çok fazla enerji alıyor ve yaratıcılığımın çok fazlasını alıyor. And then I used one of the amazing Access Consciousness tools. Interesting point of view. I have this point of view. Ve muhteşem Access Consciousness araçlarından birini kullandım ki bu ilginç bakış açısı bu bakış açısına sahip olmamdır. And every time I would make somebody else's need a problem for me, I would say, wow, interesting point of view. I have this point of view over and over again. Ve başka birinin ihtiyacını fark ettiğim anda derdim ki ilginç bakış açısına sahip olmam ve bunu sürekli yapardım. And so step by step, I started to have more ease with, for example, my family's needs of me. Ve adım adım ailemin ihtiyaçlarıyla daha fazla kolaylığa sahip olmaya başladım. And now it's way easier to be around them because there's like they have their world and I have my world. Ve şimdi onların etrafında olmak çok kolay çünkü onlar kendi dünyalarına sahip, ben kendi dünyama sahibim. So the fairy tale family part. Ve buradaki masal aile parçası bütün bunların. It's like where people have so many wishes and fantasies about what they would like their families to be. Ve insanların ailelerinin istedikleri şey olmasıyla ilgili birçok fantezileri ve birçok peri masalları var. So ve birçok istekleri. Yeah. How often have you wished for your family to see you for who you truly are? ne kadar sıklıkla ailenin seni olduğun şeyi görmesini istedin, bunu diledin. And be happy for your progress, for your change, and be interested in your change. Ve mutlu olmalarını senin değişiminle ve senin gelişiminle bunu ne kadar diledin. And are they really? Ve onlar gerçekten bunu duyuyorlar mı? Or are you chasing a fairy tale that cannot be? Yoksa sen gerçek olamayacak bir masalı mı kovalıyorsun? And it's like when you acknowledge what is and what can be, things start to become easier. Ve sen fark ettiğinde ne olduğunu ve ne olabileceğini bir şeyler çok daha kolay hale gelmeye başlıyor. But as long as you chase a fairy tale that cannot be, all that gets created is judgments and frustration. Ve sen o fantezileri takip ettiğinde ve onları kovaladığında olabilecek tek şey hayal kırıklıkları ve yorulmak ve tükenmek. So this fairy tale family approach is just where you look at what is my wish, what is my desire that cannot be, and what can really be. Ve bu masal aile aslında bize şunu sunuyor. Benim arzu ettiğim o peri masalı nedir ki olamaz ve gerçekte ne olabilir? And what do you know about family? What works for you? Ve sen aileyle ilgili ne biliyorsun? Senin için ne işe yarardı? How can you create family the way it works for you? Sen aileyi nasıl yaratabilirsin senin için işe yarayacak şekilde? How can you create beyond family and out-create family? Nasıl ailenin ötesinde ve ailenin tamamen dışında yaratabilirsin? It's like, for example, with money. Örneğin mesela parayla. People only create within what is familiar for them. İnsanlar yalnızca onlar için tanıdık olan şeyi yaratırlar. But never beyond and greater than what is familiar for them. Ama asla ötesini ve onlar için tanıdık olanın daha büyüğünü yaratmazlar. So all those things we're gonna explore in the upcoming 3-part telecall. Ve bütün bu şeyleri 3 parçalık telekonferansta keşfedeceğiz. And also in the one-day class in Izmir and also online in March. Ve aynı zamanda İzmir'deki bir günlük sınıfta, Mart'taki sınıfta bunu keşfedeceğiz. I must say I have no idea what the date is, but it's sometime in
I will just post them into. Ben bütün bu etkinlikleri aşağıya postalayacağım arkadaşlar. Oradan bakabilirsiniz. So like we're gonna have one day for you to explore what's truly possible for you with and beyond family. Ve bir gün keşfedeceğiz sizinle ailenizle ve ailenizin ötesinde nelerin mümkün olduğunu. You can join in Izmir and online. İzmir'de ve online olarak katılabilirsiniz. And I am so thrilled about this topic because we just had this class in Vienna. Ben bu konuyla ilgili çok heyecanlıyım çünkü bu sınıfı yeni Viyana'da yaptık. And it was so amazing how courageous people were to come and consider ease with this topic that most people don't have ease with. Ve bu çok büyüleyiciydi. Bu insanların bu cesarete sahip olması ve gelip bu konuyla ilgili nasıl bir kolaylığa sahip olabileceklerini keşfetmeleri. Like most people cannot even imagine that this can be easy. Ve birçok insan bunun kolay olabileceğini bile bilmiyorlar. Bu olasılığın farkında bile değiller. And so, by the way, the one-day class, we also will have a 3-day pragmatic psychology class in Izmir. Ve bunlardan bir tanesinde, İzmir'deki sınıflardan bir tanesinde 3 günlük pragmatik psikoloji sınıflarından biri olacak. A class for practitioners. Bu pratisyenler için olacak bir sınıf olacak. Meaning that anybody who has clients in whatever way. Danışanları olan herhangi biri için bu herhangi bir işte, herhangi bir şeyde olabilir. Like if you are a coach or a facilitator, a teacher. Eğer ki bir koçsan, kolaylaştırıcıysan ya da bir öğretmensen. Like it's how can you use the tools of access to find your unique way of facilitating. Access Consciousness'ın araçlarıyla kendi özel yolunu nasıl bulabilirsin? Kendi kolaylaştırma yolu. And it's like the people who have facilitated for years, who are joining this class. Ve yıllar boyunca kolaylaştırma yapmış kişiler bu sınıflara katılıyorlardı. Like most of them have been joking and saying. So most of them have been joking and saying it's like pimping my facilitation. Do you know that expression? Like pimp. Oh no. Like pimping. Yeah. Like I cannot say the word. Maybe not appropriate. My car, pimp my house. You know those. Yeah. Birçok insan dediler ki bu aldığım sınıf benim kolaylaştırmamı böyle yukarıya çıkart. Hatta bunu pazarladı gibi bir şey. Yeah. So looking forward to this, and we just wanted to give you a quick taster of what's possible. Bunun için çok heyecanlıyım ve size böyle küçük bir şey vermek istedik nelerin mümkün olacağıyla ilgili. If this is like small thing, I cannot imagine what will wait us. I am so excited and so grateful. Thank you, thank you so much. Me too. Likewise. Dedim ki eğer ki bu küçük şey buysa neler olacağıyla ilgili gerçekten çok heyecanlıyım ve çok şükran duyuyorum ve Susanna da dedik ki ben de öyle. Thank you so much. Thank you. Thank you. See you. Arkadaşlar hepinize hoşçakalın. Aşağıya şeyleri paylaşacağım. Oradan bakabilirsiniz. Bye. Bye.